Tarih 1 Mayıs 1967. Harvard mezunu psikolog Stanley Milgram, Küçük Dünya Hipotezi adında bir hipotez ortaya atıyor. Dünyanın belki de en zekice kurgulanmış deneylerin birinin sonucunda. Bu hipotez sonucunda diyor ki, dünyanın öbür ucundaki bir insanı tanıyabilmeniz için aranızda sadece 6 kişilik bir mesafe var. Yani sadece 6 doğru kişiyle tanışmak sizin o insana ulaşmanız için yeterli oluyor. Bu insan belki Çin'de bir fabrikada çalışan bir işçi, belki bugün Elon Musk bile olabilir. Aradan yıllar geçiyor ve tarih 27 Aralık 2010. Time dergisi 26 yaşındaki bu adamı yılın insanı olarak seçiyor. Çünkü yeni insanlarla tanışmayı kolaylaştırmış, 6 kişilik o mesafeyi 4'e kadar düşürmüş, aradaki yolları kaldırıp yerine internet kablolarını koymuştu. Henüz 27 yaşındayken de hayatının filmi çekildi ve gişe rekorları kırdı. Tarih 25 Ekim 2021. Time dergisi 11 yıl önce yılın insanı seçtiği Mark Zuckerberg'i ve Facebook'u yerden yere vuran şu kapağı attı. Bir zamanlar tüm dünyanın gıptayla baktığı o Zuckerberg artık tüm dünya devletlerinden daha güçlü bir imparatorluğa sahipti. Sosyal medyayı tek eline aldı ve neredeyse herhangi bir ülkedeki seçimleri manipüle edecek kadar veriye sahip oldu. Böylelikle mesela Donald Trump'ı ABD başkanı seçtirdi Facebook'un verileri. Messenger onun, Instagram onun, WhatsApp onundu. Bir de şöyle düşünün. Bu uygulamaların kullanıcılarını vatandaş varsayarsak Mark Zuckerberg tam 2,5 milyar kişilik nüfusa sahip bir Facebook imparatorluğunun tahtında. Şimdi gelelim bugüne. Facebook gitti, yerine Meta geldi. Sosyal medya gitti, yerine Metaverse geldi. Yani Türkçesiyle kurgusal evrenler geldi. İnternetten sonraki en büyük icat, internetin yerine gelecek icat, internetin bir üst katmanı olarak adlandırılan bu Metaverse teknolojisi aslında çok da yabancı değil bize. Bugün Fortnite gibi oyunlarda, Ready Player One gibi filmlerde, Black Mirror gibi dizilerde bunun sayısız kez örneğini gördük. Peki bu Metaverse tam olarak ne? Kurgusal evren demek aslında biraz işi yokuşa sürmek diyebiliriz. Bugüne kadar o akıllı telefon ekranlarımızdan girdiğimiz o sanal dünyalar artık Metaverse ile birlikte içine gireceğimiz, dahil olacağımız sanal dünyalara dönüşüyor. Yani Instagram'daki grup mesajlaşmasına girip arkadaşlarınızla konuşmak yerine kalkıp Metaverse evrenine geçerek arkadaşlarınızla buluşacaksınız. Yani sosyal hayat, yani bugünkü hayat, biyolojik ihtiyaçlarınız haricinde yapabileceğiniz her şeyi Metaverse evreninde de yapacaksınız. Sadece karnınız acıkınca, susayınca, tuvaletiniz gelince çıkacaksınız Metaverse'ten. Ya Şahin iyi hoş diyorsun da peki bu teknolojiyi ne için kullanacağız? Bir tık bana oyun gibi geldi bu söylediklerin sadece. Şöyle, bugün bu dünyada ne yapabiliyorsan, Facebook'un vaadi de bu ki Metaverse'ü de kendi hizmet ettikleri teknoloji olarak kendilerinden üst bir konuma yerleştiriyorlar. Bugün bu dünyada ne yapabiliyorsan Metaverse evreninde de yapabileceksin. Ya abi burada arkadaşlarınla buluşabileceksin, işini yapabileceksin, hatta bir antik kente gideceksin, orayı gezeceksin. Ama istersen binlerce yıl önceki halini de görebileceksin. Metaverse ortamına peki nasıl bağlanacağız? Çok basit bir gözlük üretmeye çalışıyorlar. Hatta geçenlerde Ozan da bir videosunu yayınlamıştı. Facebook'un Ray-Ban'le beraber geliştirdiği Ray-Ban Stories gözlüğü vardı. Hey Facebook, take a video. Evet, kayıt başladı şu anda. Ben şöyle mandalina topluyorum. Mandalinaları da size gönderelim falan diyormuşum. Evet. Standart bir güneş gözlüğüydü. Sadece video çekiyordu ama Facebook bunun bir üst modelini geliştirdiğini duyurdu. Şu an çok pilot aşamada olan bir gözlük bu. Yüksek işlem gücüne sahip olduğunu söyledi. Teknik detayları çok paylaşmadılar ama bu kez o gözlüğün camları senin çevreyle etkileşim kurmanı sağlayacak. Bugün işte iPhone'un kamerasından yaptığın, Instagram filtresinden yaptığın o maskelerin gelişmiş versiyonlarını gözlük ekranında gerçekmiş gibi deneyimleyebileceksin. Peki abi hadi girdik diyelim Metaverse'e. Evet. Neyi ne kadar deneyimleyebileceğiz? Yani sadece bir gözlük bize neyi sunabiliyor ki şu an? Facebook'un Metaverse evreninde şu an sadece iki temel duyuya hitap ediliyor. Görme ve işitme. Ve görme ve işitme üzerine çalışan hislerin senin aklında kalacak. O şekilde deneyimleyeceksin. İleride belki daha üstün seviye teknolojilerle bu 50-60 yıl sonra da mümkün olabileceği söylenen şeylerle sen dokunduğun yerlerin dokusunu hissedebileceksin taktığın bir eldivenle. Ortamdaki kokunun sensörlerle burnuna verilmesi sağlanacak. Belki daha da ileri aşamalarda beynine yerleştirilmiş çiple sahte beyin dalgaları üretip orada sanal dünyada tattığın bir kekin tadını hissedeceksin. Ama hiçbir zaman yiyemeyeceksin. Metaverse'e bağlanmanın maliyeti ne olacak? Ya anlattığın şey çok büyük bir şey. Pahalı olur. Biz edinemeyiz gibi geldi bana. Abi bu soru aslında çok açık ve net cevaplanabilir. Facebook ücretsiz hizmetleriyle para kazanan bir şirket. Bu ücretsiz hizmetlerinde de kişiye özel reklamlar gösteriyor. Instagram'da senin ve benim gördüğüm reklamlar farklı. Sen neyle ilgileniyorsan sana onun reklamını gösteriyor. Hatta sesini dinlediği ve ona göre reklam gösterdiği de söyleniyor. Ama şöyle bir şey var. Metaverse'te de sen bir reklam billboarduna baktığında gezdiğin sanal şehirde sen bir reklam göreceksin. Aynı billboardda, aynı sanal şehirde arkadaşın olarak ben bakacağım, ben farklı bir reklam göreceğim. Kişiselleştirilmiş reklamlar
sanal dünyada yer alacak. Tam her şeyi yapabiliyorsak burada en önemli şeye gelelim. Biz geçimimizi buradan sağlayabilir miyiz? Yani Metaverse üzerinden para kazanabilir miyiz biz? Abi şimdi şu an sosyal medya üzerinden para kazanan kaç arkadaşın var? Tamam. Biz. Biz abi yani Biz şöyle. varız. Her şey internetten dönüyor abi. Bugün basılı paranın %90'ına yakını artık cebine girmiyor senin. Yani sen bir şeyi TL harcıyorsun ama o TL gerçek değil. Maaş hesabına yatıyor, hesabından gidiyor bir yerlere harcıyorsun. Yani dijital, sanal para kullanıyorsun. Tarkan konserine gittim abi. Tarkan hakikaten konser verecek. Metaverse'te evet. Metaverse'de. O çok mümkün abi. Tarkan posterleri var. Aynen. Tarkan tişörtü var. Evet. Ben gidip Tarkan posteri tişörtü alabiliyorum. Doğru mu? Aynen alabiliyorsun abi. Sinema salonu işletiyorsundur. Metaverse'te sen sinema salonu işletirsin. Filmleri senin sinema salonunda gösterirler. Başka kimse kopyalayıp gösteremez. Abi her şey tamam da bu işin sonu nereye varır? Olaylara bakıp böyle tribe falan girmeye gerek yok. Yani şöyle söyleyeyim. Zuckerberg'ün geçmişi belli. Ona güvenirsiniz, güvenmezsiniz ama Metaverse'ün kendisi çok heyecan verici bir teknoloji. Herkes bunun içinde yer alacak. Almalı da. Yarın öbür gün Zuckerberg'ün varacağı yer çok pis bir yer olabilir. Ama sen, ben başka bir şey yaparız. Başka şirket başka bir şey yapar ve onu kullanırız burada. Gerçek hayatın tam anlamıyla bir yansıması olarak söyleyebiliriz aslında. Diyelim ve artık son sözü ben bir Zuckerberg'e bırakayım.